Efendim duydunuz cızırtının sesini, tarifimiz başladı. Bella tariflere bir tarif daha ekleyeceğiz. Sucuk köfte yapacağız. Yapacağımız sucuk köfte dışarıdan aldığımız sucuklardan daha sağlıklı, daha lezzetli ve içinde ne olduğunu bileceğiz. Ayrıca soyması da daha kolay olacak. Bu soyulmuyor. Bu arada tarife geçelim. Ben bunu soymaya çalışayım. Olmaz. Önce malzemeleri anlatayım size. Her zamanki gibi 7 malzeme kullanacağız. Kıyma, tuz, pul biber, karabiber, kimyon, sarımsak ve galeta unu. Evet, bu tarifi yaparken bir de mottomuz var. Kır, dök, karıştır, sar, soğut, dilimle ve pişir. 500 gram kıymaya 2 diş sarımsak rendeliyoruz. Bir fincan galeta unu ya da ekmek kırıntısı, 2 kaşık pul biber, 1 kaşık karabiber, 1,5 kaşık tuz ve 2 kaşık kimyonu ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Bütün malzemeleri bir kapta buluşturduk ve onları karıştırdık. Sonra biraz yoğuracağız efendim. Çok az. Şimdi poşetlemeye geçiyoruz. Evet, karıştırma işi bitti. Şimdi şekil verme işine geçiyoruz. Bunun için de poşet kullanacağız ya da streç film. Kıymamızı bir temiz poşetin içinde hafif bir şekil verebiliriz. Sonra sıkıştıracağız zaten. Evet, ulaşmak istediğimiz şekil bu. Ama tabii ki yemek istediğimiz şey bu değil. İyice sıkıştırıp eze eze sucuk şekli veriyoruz. Şekli verdik ama sıkılaştırmamız lazım. Onun için de biraz bu kıymayı hırpalayacağız efendim. Sucuk köftesine şekil vermek birazcık zahmetli gibi gözükebilir. Son dokunuşu şöyle yapıyoruz. Güzelce sıkı sıkı sarıp böyle vura 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 Göğsüme vura vura çürüttün sol yanım ele le 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 bella. Kıymayı poşetin içinde sıkıştırıyoruz. Ve sıkı bir baton oluşturuyoruz. Şimdi bu şekilde 2 saat buzlukta dinlenecek. İyice sertleşecek, kesilebilecek kıvama gelecek. Ondan sonra dilediğimiz kalınlıkta kesip kızgın tavada kızartıyoruz. Ben tavayı kızdırayım. Siz de bu arada sucuk köftemizi doğrayın efendim. Derin dondurucudan çıkarttığımız sucuğu hemen doğramıyoruz. Bir 5-10 dakika bekletelim dışarıda. Hafiften bir doğranabilir duruma gelsin. Ve bıçak seçiminiz de çok önemli. Ne dediğimi şimdi anlayacaksınız. Bıçak tırtıklı olduğu için hem poşeti hem de kıymayı o tırtıklı bölümlerinde topluyor. Böylece kesmek zorlaşıyor. O yüzden amirim, bence siz başka bir bıçak kullansanız daha rahat olacak. Küçük bıçak gitti, abisi geldi. Bu bıçak da olmadı, bu da tırtıklı. Bakalım ne geliyor. Her şey hazır olun. Elektrikli bıçak geldi efendim. Testere gibi. Küçük testere de diyebiliriz aslında. İnşallah bununla kesme işlemini tamamlarız. Yoksa sırada balta var gibi. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gidelim sucuk köfteye. Baltaya gerek kalmadı. Sucuk köftelerimiz nizami bir şekilde doğrandı. Sırada pişirme aşaması var ama belli ki sucuk köfte dolapta beklerken amirim boş durmamış. Oraya
Yavurdağ salatasını da ekleyivermiş. Ekranın üst köşesinde üstünde gözüküyor. Ben gördüm. Orada. Evet, çızırtıları duydunuz. Şimdi biraz kulağınızın pasını alalım efendim. Bella amirimiz sucuk köfte için bir tavır hazırlamış. Sucuk kadar lezzetli. Dinliyoruz. O sarımsak kimyona, o köftenin kokusuna, ah yeter mi bir tava, kes 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 kes, duramadım. Ah o çıtır ekmeğe, ah o cızırtıya, gel de uyma şeytana, ban 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 ban, doyamadım. Ban 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 doyamadık efendim. Tavamız kızgın ve yağsız çünkü sucuk köftelerimiz zaten kendinden yeterince yağlı. Zaten pişirirken amacımız da bu yağların lezzetini köfteye bırakıp tavaya akması. Efendim sucuk köfteleri çevire çevire pişirdik. Ama bundan sonrasına dair görüntü yok çünkü anında tüketilmiş efendim. Amirimin tabiriyle evdeki çekirgeler bir iki fotoğrafa izin verdikten sonra istila etmişler efendim. Sucuk köfte piştikten sonra elde edebildiğimiz tek fotoğrafta Bella amirim klasik pozunu vermiş. Ojeli parmaklar, ojelerin rengi ortama her zamanki gibi uygun. Elinize kolunuza sağlık amirim. Afiyet şifa olsun. Efendim amirimden bir sürü tarif gelecek. Ama öncesinde başka sürprizler var. Sırada mesela tencereler ve tavaların hikayesini anlatacağım size. Ondan sonra Şenur Hanım'ı tanıyacaksınız efendim. Evet arkadaşlar. Şenur Hanım'dan meşhur açma tarifini izleyeceğiz efendim. Sonrasında yine köftelerimiz var. Efendim bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ama bence mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü çok şey kaçırabilirsiniz. Ban 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 doyamadım.